Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim YouTube'da en çok izlenen 15 milyona yakın ağlayan pasta tarifini tekrardan sizlerle hazırlamak istedim. Hemen kekini hazırlayarak başlayayım. Evimizdeki klasik bardaklarla 1 su bardağı toz şeker, 3 adet orta boy yumurta, yumurtayla şekeri açık renk alana kadar çırpıyorum. Yeterli. Gördüğünüz gibi oldukça açık bir renk aldı. Şimdi diğer malzemelerimi katıyorum. Şöyle 125 milimlik çay bardağıyla yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı normal dolaptan süt, 3 yemek kaşığı kakao, markasına göre değişebilir. Bakarsınız 2 ya da 3 arası genelde gidiyor. 1 paket vanilya. Aslında kakaomu da çırpmam gerekiyordu ama unuttum. 1 su bardağı artı yarım çay bardağı un ilavesi yapıyorum. Hemen ardından bir paket kabartma tozu. Tüm malzemelerimi güzelce şöyle bir eleyeyim. Çok fazla olmadan sadece karışana kadar çırpıyorum. Tamamdır, yeterli. Kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi tam tarifi birebir ölçülerini ilave ettim. Şöyle spatula ile bir karıştırayım. Kıvamı aynen bu şekilde olması gerekiyor. Kabartma tozunu falan kattıktan sonra çok çırpmayın arkadaşlar. Bu gayet iyi. Tamam, bunu şimdi kenara alayım. Şöyle bir borcam kullanacağım. Ölçüleri gene videonun altına yazarım. Birazcık tereyağı ya da margarin de sürebilirsiniz. Şöyle bolca sürüyorum. Rahatlıkla çıkması için her tarafını. Yağlı kağıt kullanmıyoruz arkadaşlar. Bunun için yağlı kağıt olmaz. Daha sonrasında çünkü üzerine sos dökeceğiz. Gene ben aynı borcamı kullanıyorum. Birebir aynı tarifi yapacağım çünkü. Tamamdır. Hazırladığım kek karışımını için ilave ediyorum. Borcamı şöyle birkaç kere vuruyorum. İçerisindeki hava kabarcıkları çıkması için. Şimdi fırına dayanıklı bir kabın içerisine suyu doldurdum. Fırının en alt tabanına yerleştireceğim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama bir 20 dakikada pişecektir. Bir 10 dakika öncesinden fırınınızı açın. Isınmış fırında daha güzel pişecektir. Şimdi fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum. Şimdi sıra çikolata sosunda, çünkü çikolata sosunun soğuması gerekiyor kesinlikle. Bir paket 128 gramlık çikolata sosunu tencereme boşaltıyorum. Arkasındaki ölçüde 2,5 su bardağı yazıyor. Ben 2 su bardağı ilave edeceğim. Daha koyu bir kıvam olması için ikinci bardağımı ilave ediyorum. Öncelikle bir karıştırayım. Ondan sonra orta ateşte sürekli karıştırarak pişireceğim. Ama ilk önce karıştırın. Pişmeye başlarsa hemen topaklanma olabilir. Artık yakıyorum ocağın altını. Orta ateşte karıştırarak pişiriyorum. Bu şekilde göz göz kaynamaya başlayınca içerisine bir 50 gram kadar, çok olmadan, çikolata, bir tatlı kaşığı
tereyağı ilave ediyorum. Bu tamamen isteğe bağlı arkadaşlar. İstemiyorsanız katmayabilirsiniz ama güzel bir lezzet ve kıvam veriyor. Tereyağı da parlamasını sağlıyor bu şekilde. Şimdi şöyle birazcık karıştırıp hemen altını kapatacağım. Kaynamaya başlayınca bir 15-20 saniye daha pişirmeniz yeterli. Şimdi artık ocağın altını kapatıp çikolata eriyene kadar karıştırıyorum. Çikolata artık eridi tamamen. Şimdi gelip gidip sürekli karıştıracağım. Tamamen soğuyacak. Soğumadan sakın krem şantinin üzerine dökmeyin. Yoksa kesilir. Yani krem şanti birbirine girer. Şimdi bunu arada karıştırırken ben hemen krem şantimi de hazırlayayım. Onu da dolaba kaldırayım. En son artık birleştirmeye geçeceğiz. Muhakkak gelip gidip karıştırın. Üstü kaymak tutmasın. Fırından çıkarttım. Çok güzel bir şekilde kabardı gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Çok fazla değil. Tam 25 dakikada pişti arkadaşlar. Sizler de dikkatlice pişirin. Şimdi bunu kenara alayım. Bu kenarda iyice soğusun. Ben krem şanti hazırlayayım. Böyle bir kabın içerisine bir paket, bu sefer bir paket krem şanti hazırlayacağım. Bir ya da iki hiç fark etmez. Diğer tarifimde 2 paket kullanmıştım. Bu sefer de bir paket kullanın, 2 fazla oluyor. Diğerleri için bir paket yapıyorum. 1 su bardağı süt yazıyordu arkasında. 1 su bardağına hemen şu 2 parmak eksik sütle çırpacağım. Daha koyu bir kıvam alması için. Kıvam alana kadar çırpıyorum. Tamamdır, artık kıvamı aldı. Gördüğünüz gibi. Krem şantimi de hazır. Çikolata sosunu da gelip gidip çırpıyorum. Şimdi bunu dolaba kaldırayım. Dolapta biraz beklesin. Kekim ve çikolata sosumun tamamen soğuması gerekiyor arkadaşlar. Kek iyice soğudu. 1,5-2 saatten fazladır bekletiyordum arkadaşlar. Hemen çikolata sosunu göstereyim. Gördüğünüz gibi çok güzel koyu bir kıvam aldı. Ara ara karıştırdım. Bunu da şimdi kenara alıyorum. Krem şantim de aynı şekilde dolapta iyice soğudu. Şimdi keki güzel bir ıslatalım. Bir kürdan yardımıyla şöyle bir 10-15 tane delik açıyorum. Soğuduktan sonra bu işlemi yapabilirsiniz. Şöyle 250 milimlik büyük bardakla bir bardak süt alıyorum ve kaşıkla her yerine gelecek şekilde döküyorum. Gördüğünüz gibi sünger gibi çekiyor. Kek oldukça yumuşak. Tamamen çekti gördüğünüz gibi sütü. Hiç kalmadı. Şimdi hemen ardından üzerine krem şantiyi bırakıyorum şöyle. Az az koyacağım ve yayacağım. Üste doğru yavaş yavaş. Biraz kekin üst tarafı kalktı ama hiç sorun değil. Şöyle yayıyorum. Bir paketle yaptığınız zaman işte bu olabiliyor arkadaşlar. Çünkü az geliyor birazcık. Şimdi çikolata sosunu şöyle kaşık kaşık bırakacağım. Ki rahat yayabileyim. Şu şekilde üstten alta doğru inmeden hafif hafif düzeltiyorum. Hem dökün hem bir taraftan yayın. Şöyle kaşıkla yayıyorum.
Çok aşağıya inmeyin. Bir tane spatula yardımıyla üzerimi güzelce düzeltiyorum. Tamamdır. Şimdi dolaba kaldırayım. 2 saat boyunca, zamanınız varsa bir gece öncesinden yaparsanız çok güzel oluyor. Ben en az böyle 2 saat dinlendirip servis edeceğim. Pastayı yeterince dinlendirdim. Şimdi güzelce dilimleyip servis edeceğim. Benim için bu pasta çok önemli. Çünkü YouTube'da en çok izlenen bir pasta olduğu için şöyle dilimleyeceğim. Her dilimlediğinizde muhakkak bıçağınızı temizleyin. Daha sonra diğer dilimini alacağım. Şimdi rahat rahat almak için şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Sizin için tadına da baktım. Müthiş olmuş arkadaşlar. Muhakkak denemediyseniz hala bu güzel lezzetli ağlayan pastayı denemenizi tavsiye ederim. 1'den 10'a kadar puanlarınızı yorum kısmına bekliyorum. Seval Mutfak'ta 2. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.